Türkiye'de küçük bir Polonya olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda Polonezköy'deyim. Buranın adı eski kayıtlarda Edenpol olarak geçiyordu ve burada yüzlerce Polonyalı yaşıyordu. Gelin bu ilginç köyü daha yakından tanıyalım. Bu topraklarda birçok farklı etnik grup bir arada yaşar, farklı inançlar yaşanır ve birçok farklı dil konuşulur. Fakat bana kalırsa bunlardan en ilginci Polonya kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bu topraklar. İstanbul'da 18 milyonun üzerinde insan yaşasa da nüfusun o kadar sık olmadığı Anadolu yakasında bulunan bu ormanlık alanda Polonezköy adında bir yer var. Burada yalnızca 400 kişi yaşıyor ve aslında bu vatandaşların birçoğu Polonya kökenli. Zaten Polonezköy, Polonyalıların köyü anlamına geliyor. İsmi Polonya kökenli topluluklarla özdeşleşmiş olan bu köy 19. yüzyılda kuruldu ve günümüze kadar Polonyalı göçmenlerin ve onların soyundan gelenlerin yaşam alanı olarak devam etti. Bu videoda toplumumuzda az bilinen bu kültürel mirası size anlatmaya çalışacağım. 100.000 yolunda kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Pekala. Öyleyse Polonyalılar vatanlarından çok uzaklarda olan bu topraklara nasıl geldi? 1830-1831 yıllarına yayılan ve Kasım ayaklanması olarak bilinen isyanlar, bölünmüş Polonya'nın Rus İmparatorluğu'na esir düşmemesi için başlatılan silahlı bir isyandı. Kısa bir zaman sonra Litvanya, Beyaz Rusya ve Ukrayna halklarının önemli bir bölümü de ayaklanmaya destek verdi. İsyancılar başta küçük başarılar elde etseler de Ivan Paskevich komutasındaki Rus İmparatorluk ordusu sayısal olarak daha üstündü ve ayaklanmayı bastırmayı başarmıştı. Bu olayların üzerine Rusya İmparatoru 1. Nikolay, Polonya'nın Rus İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir parçası haline geleceğini öngören tüzüğü yayınladı. İşte bundan sonra her şey değişmiş ve isyanda başarısız olan Polonyalılar için yeni arayışlar başlamıştı. İşin ilginç yanıysa Polonyalıların bu arayışları Osmanlı topraklarında yeni bir hikaye başlattı. O zamanlar Polonyalıların siyasi göçünün merkezi Paris'ti. Fakat Prens Adam ikinci bir siyasi güç olarak Osmanlı Devleti ile işbirliği yapmak istiyordu. Bu amaçla Prens Adam Czartoryski, Mihail Çaykovski'yi temsilcisi sıfatıyla Osmanlı Devleti'ne gönderdi. İstanbul'a geldikten sonra 1850 yılında İslamiyet'i kabul ederek Sadık Paşa adını alan Çaykovski, Osmanlı Devleti içinde önemli roller aldı. Kırım Harbi sırasında Kazak birlikleriyle beraber Osmanlı'nın yanında savaştığı ve sevilen bir asker oldu. Hatta bu dönemde Cihangir'de 24 odalı büyük bir konak inşa ettirdi. Konağın adı günümüzde de Sadık Paşa Konağı olarak bilinse de aslında Sadık Paşa çok daha büyük bir şeye vesile olmuştu. Dönemin padişahı Sadık Paşa'nın bu başarılarını karşılıksız bırakmadı ve İstanbul'da toprak almasına izin verdi. Böylece Anadolu yakasının kuzeyinde ormanlık bir arazi satın aldı ve burayı Prens Czartoryski'ye verdi. Aslına bakarsanız Czartoryski denilen bu adam 1830 Kasım ayaklanmasının başarısız olan ve sürgün edilen liderlerinden birisiydi. İstanbul'un kuzeyindeki bu ormanlık alanda toprak alınmasının sebebi de buydu. İşin ilginç yanı ise bu alım satımı Türklerle değil İstanbul'da yaşayan Fransız misyonerlerle yaptılar. Çünkü köyün bulunduğu arazi 1830'lu yıllarda Saint Bonnet Fransız Lisesi'ni yönetmekte olan Lazarist rahipler tarafından çiftlik olarak kullanılıyordu. Her neyse. Konuya geri dönecek olursam, Adam İstanbul'da küçük de olsa Polonya kolonisi kurma niyetindeydi. O yüzden buraya yerleşimi açtı ve köy zaman içinde gelişerek Edenpol olarak bilinir hale geldi. Özellikle 1848 devrimleri ve 1853 Kırım Savaşı'ndan sonra köyün nüfusu artış gösterdi. 1842 yılında bu köyde sadece 12 kişi yaşıyordu. Ancak 1800'lerin sonlarına doğru Polonezköy'ün nüfusu yaklaşık 220'ye ulaşmıştı. Bu dönemde köyün yöneticiliğini de Sadık Paşa yapıyordu. Gün geçtikçe bölgedeki sayıları artan Polonyalılar bu köyü küçük bir Polonya'ya çevirmişti. Roma Katolik Kilisesi, Polonya Katolik Mezarlığı ve Polonya mimarisinin özelliklerini taşıyan evler inşa ettiler. İşte böylece Polonezköy'ün tarihi başlamış oldu. Ama Sadık Paşa'nın ilginç hikayesi henüz bitmemişti. Fakat onu birazdan detaylandıracağım. Şimdilik köyün hikayesiyle devam edelim. Yerleşim yerinin kurulmamasından önce araziler ekilmemiş bir vaziyetteydi ve çorak kalmıştı. Ancak Polonyalılar yıllar boyunca ağaçlandırma çalışmaları yaparak bu arazileri verimli çiftliklere, güzel bahçelere ve yemyeşil ormanlara dönüştürdüler. Şu anda Polonezköy Tabiat Parkı'ndayım. Burası gerçekten çok güzel. Öte yandan buraya yerleşen ilk yerlilerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelen ilk Polonyalılar o dönem çiftçilik, tarım gibi hatta hayvancılık gibi şeylerle uğraşmışlar.
Daha sonra da ormancılıkla vesaire uğraşmışlar. Fakat takvimler 1918 yılını gösterdiğinde Polonya bağımsızlığını kazandı. Bunun üzerine Polonyalıların bazıları Osmanlı'dan ayrılarak Polonya'ya geri döndü. Ancak köyde yaşayan insanlardan bazıları geri dönmeyerek burada kalmayı tercih etti. 1938 yılına gelindiğinde Polonezköy sakinleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmişti. 1968 yılında ise oturdukları toprakların tapularını aldılar. Köyde günümüzde Katolik Hristiyan olan Polonyalılar ve Müslüman Türkler iç içe yaşamını sürdürüyor. Bölgenin nüfusu çok yüksek olmasa da köyde hala 100'e aşkın 4. ve 5. nesil Polonyalı yaşıyor. Bu insanların neredeyse yarısı Lehçeyi ana dili gibi konuşabiliyor. Dolayısıyla burada yaşayan vatandaşların çoğu Türkçe ve Lehçeyi biliyor. Fakat bu ilginç özelliğine rağmen köy vatandaşlarımız tarafından pek fazla bilinmiyor. Oysa geçmişte burayı ziyaret edenler arasında çok ilginç isimler vardı. Köyün resmi kayıtlarına göre ünlü Macar piyanist Franz Liszt 1847'de, Fransız yazar Gustave Flaubert 1850'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise 1937'de burayı ziyaret etti. O dönem köyü ziyaret edenler arasında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren de vardı. Kenan Evren buraya geldi ve vatandaşlarla güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Ayrıca Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Aleksander Kwaśniewski de 1996 ve 2000 yıllarında 2 kez Edinburgh'a gelmiş ve 2002 yılında Edinburgh'un kuruluşunun 160. yıl dönümünü kutlamıştı. Anlayacağınız Edinburgh kurucularının torunları sıklıkla atalarının yerleşim yerlerini ziyaret ediyor. Hatta Polonezköy'de her yıl yaz festivalleri düzenleniyor. Böylece Polonya'ya ait kültürel bağlar korunuyor. Fakat yakın zamanlara geldikçe artık burası turizm merkezi haline dönüşmüş. Pekala. Öyleyse Sadık Paşa'ya geri dönelim. Sadık Paşa'nın hikayesi neydi? Ruslar o dönem yaşananlara rağmen onu affetti. Bunun üzerine o da yöneticiliğini yaptığı Edinburgh'u, Cihangir'deki muhteşem konağını terk ederek yeniden Hristiyan oldu ve Kiev'e yerleşti. Sadık Paşa'nın hayat hikayesine tam olarak benzer olmasa da size sıra dışı bir hayat hikayesi de anlatmak istiyorum. Bu öykü Polonya asıllı bir Türk'ü barındırıyor. Türkiye'den sürgün edilen Nazım Hikmet'in anne tarafından büyük dedesi olan Borzeçki aslında Polonya kökenli bir askerdi. 1848 yılında Prusya'ya karşı gerçekleştirilen ayaklanmalara katıldı. Fakat istediklerini alamayınca 1849'da Osmanlı'ya sığındı. Hatta Osmanlı ordusunda yüzbaşı olarak da görev aldı. Bu vasıfların katkısıyla olsa gerek 1851 yılında Müslüman oldu ve Mustafa Celalettin adını aldı. Aradan geçen yıllar sonrasında Türk vatandaşlığından çıkarılması sonucu vatansız kalan Nazım Hikmet, büyük dedesiyle olan aile bağı nedeniyle 1955'te Polonya vatandaşlığına başvurdu. Her ne kadar 5 Ekim 1955'te Polonya vatandaşlığına kabul edilse de Nazım Hikmet 5 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Günümüzde kendinden pek fazla söz ettirmeyen Polonezköy'ün hikayesi oldukça fazla ve renkli. Bugün Polonezköy'e girdiğinizde ziyaretçileri Türkçe, İngilizce ve Lehçe olarak karşılayan bir tabela göreceksiniz. Ayrıca yerleşimle ilgili hem Türkçe hem de Lehçe metinler içeren bazı anıtlar görebilirsiniz. Bu da o renklerin hala canlı olduğunu kanıtlıyor. Umarım anlattığım hikayeler ilginizi çekmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.